Herkese merhaba, ben Ceren. Burada dergisindeki bu gömleği dikmek istiyorum. Kalıp bilgilerini açıklamaya ekleyeceğim. Aynı zamanda Shop Burada'dan da online olarak indirebilirsiniz. Gömlekte kullanacağım kumaş %100 pamuklu. Kumaşı yıkadım ve ütülüyorum. Teknik çizimi de inceleyecek olursak önde pat, bir yaka, kollarda apartura var. Etek ucu da zarf tekniğiyle çalışılmış, 4 santim katlanmış ve aynı zamanda arkada da bir roba bulunuyor. Biraz fazla ayrıntılı olan bir model. Video biraz uzun olabilir, o yüzden birkaç bölümde paylaşmayı düşünüyorum. Hadi gelin şimdi dikişe başlayalım. Kalıpta böyle bir apartura var. Bunun karşısında biye geliyor. Ama şu normal bildiğimiz apartura çok daha kolaydır benim için. Ben o yüzden bu kalıbı buna taşıdım. Şöyle üst üste de koyarsam anlayacaksınız. Bu dikiş yerini kaydırdım. Ve bir tane daha 3 santim, 3'e 8'lik bir pay daha verdim. Karşı biyeyi de yani buraya vermiş olacağım böylece. Peki bunu yaptım, ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece şöyle kestiğim parça değişiyor. Kol kalıbındaki yerini anlatayım. Burası kesmemiz gereken yer. Burası da papağanın dikileceği yer. Bunu bunun üzerine getireceğim. Bu arada ben buna 1 santim daha dikiş payı verip öyle kestim. Yani şu kalıp bu dikiş paysızken bu dikiş paylı böyle direkt hazır. Ona koyup kestim ben. Bu kesilecek noktaları çakıştırıyorum ve buraya iğneleyeceğim. Dikerken de burayı, şurayı ve buradan dikip bir dikdörtgen dikeceğim. Dikişler gayet net görünüyor. Buradaki dikdörtgen çerçeveyi diktim. İğneleri çıkartıyorum. Bu arada aparturayı koyarken şöyle bir ufak bir püf noktası var. Kısa kalan kenara kısa apartura parçasını, daha uzun olan kol kenarına uzun apartura parçasını yerleştiriyorsun. Buradan şuraya kadar keseceğim. Burayı kenarlara doğru keseceğim. Buraları çentik atarmış gibi kesiyorum. Bundan sonraki aşamalarda ütüyle yan yana çalışacağız. Bu parçayı arkaya alıyorum ve bu parçayı da arkaya alıyorum. Şimdi kumaşın yüzüne döndük. Biraz öncekilerin hepsini tersten çalışmıştık. Buraya güzel bir ütü yapacağım. Bundan sonra dikiş paylarını şu paya doğru olacak şekilde tekrar ütülüyorum. Sonra bu parçayı dikiş payı kadar katlıyorum ve tekrar ütülüyorum. Ondan sonra bu dikiş payının üstüne bunu yatırarak tekrar ütülüyorum. Kıvırmasını yapıyorum. Ve tekrar ütülüyorum. Karşı yüzeyim tamam. Şimdi de bu kapağa geçelim. Yine 1 santimden katlıyorum. Böyle çok gömlek dikiyorsanız aparturayı bir karton parçasıyla kalıp olarak yapın. Bu katlama ve ütüleme işlemlerini çok daha kolay yaparsınız. Elinizin altında olur işte ise. Yine 1 santimden katlıyorum ve ütülüyorum. Ondan sonra burayı da bir üçgen oluşturacak şekilde yine 1 santimden katlıyorum ve ütülüyorum. Şimdi de kalıptaki şu katlamayı vereceğim. Tam şu noktalara denk gelecek. Oradan bir ütü izi daha yapacağım. Şimdi bunu yaparken de zaten aparturanın şu diğer kapamasına gelirsiniz. Burayı da ütülüyorum. Ütülenecek yerleri bitti. Şimdi dikişe geçelim.
Dikmeye ilk başta karşı yüzeyden başlıyorum. Ütülemiştim. Şimdi şu kenarından ince bir dikiş geçeceğim. Şöyle bu tarafı diktim. Şimdi bu tarafın dikişini yapacağım. Böyle göstereyim, yine dikiş payı içeri bakacak şekilde katlayıp ütüledim ve üstlerine katladım. Ucuna kadar gelip döndüreceğim. Kalıpta verilen şu çizgi şuraya kadar dikeceğim yani. Arkalarında böyle temiz bir bitirişi var. Buradaki çentikler pili için. Kalıpta verilen ok yönüne doğru katlıyorum ve buradan dikiyorum. Dikilmiş halini görüyorsunuz. Şimdi kolun yan dikişlerini kapatıyorum. Daha sonrasında da overlockla temizliyorum. Kol kapandı. Bu çevreye manşeti geçireceğim. Manşet parçasını belirtilen ölçülerde kesiyorum ve bir tarafını tele ütülüyorum. Aynı zamanda dikiş paylarını da içeri doğru ütülüyorum. Bu şimdiki adımda bir kolaylık oluşturacak. Manşeti ters çeviriyorum. Yani şu anda içini görüyorsunuz. Dikiş paylarından birini açıyorum. Aynı işlemi bu uç için de yapıyorum. Sonra buraları boydan boya dikiyorum. Burada ucunu kesmiyorum. Ucunu içeri doğru katlıyorum ve manşeti yüzüne çeviriyorum. Uçlarının keskin olması için ben overlock cımbızını kullandım. Şimdi manşeti kola takmaya geçebiliriz. Kol ağzından manşet daha küçük. O yüzden kol ağzını biraz daraltmak için geniş adımla bir dikiş geçip sonra orada büzgü oluşturuyorum. Böylece kol ağzıyla manşet de aynı ölçüye gelmiş oluyor. Şimdi de manşeti kol ağzına iğneliyorum. Manşeti yaparken oluşturduğum dikiş payının kat izini görüyorsunuz. Bunu ütüyle yapmıştım, bu izi. Bu izin üzerinden dikeceğim. Sonra dikiş payını manşetin içerisine alıyorum. Ve dikişin düzgün gitmesi için burada bir tel alıyorum. Manşetle kol ağzının birleştiği yerin hemen 1-2 milim üstünden iki parçayı birleştiriyorum. Böyle düzgün bir dikişi tabii ki tel sayesinde elde ettim. Ön ve arkasının görüntüsünü görüyorsunuz. Sonrasında ise tel aldığım ipi çıkartıyorum. Şimdi ise 2 milimetreden bütün kenarları dikiyorum. Gömlek serisinin ilk videosuydu bu. Bundan sonra da ön parçanın dikişleri, pens dikişleri, yaka, ön pat
ve robanın olduğu devam videoları gelecek. Bu videodan sonra onları da sırasıyla paylaşacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.